Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir batik ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Az kalın bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şimdi bir sıra zemin hazırlamak için bu model zaten kendi lastik gibi arkadaşlar. Ayrıyeten lastik yapmanıza gerek yok. Bir sıra zemin hazırlamak için ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra ters örüyorum. Şu anda örgümüzün arka yüzündeyiz. Zemin oluşturmak için bir sıra ters olarak örelim. Ön yüzünde modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Bu modelden özellikle atkı, bere, şal yapımında kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Harika bir model. Şöyle arka yüzünde bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Modeli şekillendirmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters, bir ters, bir düz, bir ters. 3 ilmeği bu şekilde yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters. Daha sonraki ilmeğim Selanik olacak arkadaşlar. İlmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan. Şu şekilde bir alttaki boşluktan ördüm. Yani bu Selanik olacak bu bir ilmek. Buraya kadar bir kez modeli kurmuş olduk. Şimdi bunun tekrarını yapacağız. Bir ters, bir düz, bir ters. Sıradaki ilmeğimiz Selanik. İlmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Bir ilmek Selanik. Selanik'i ne yapıyoruz? İlmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan örüyoruz. Ön yüzünde. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek, bir de sıradaki ilmeğimiz Selanik olarak örelim. Kenarda bir ters, bir düz, bir tersle başladım. Sıra sonunda da aynı işlemi yapıyorum yine. Bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin ön yüzünde bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Arka yüzüne geçtik. Yani 2 sıradan oluştuğu için arka yüzü 2. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki Selanik ilmeğimizi ters örüyoruz.
Ters ördüm bunu. 3 düz, 1 ters. Ters ilmeğimiz Selanik yaptığımız ilmek olacak. Onu karıştırmayalım. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters ilmek ördüm. Kenarda da yine 3 düzle bitiriyoruz. 3 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurduk. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Bakın kendini göstermeye başladı. Şu ortalar pirinç gibi duracak. Ters, düz, ters olarak yaptığımızda pirinç görüntüsü oluyor. Arka yüzünde de bu 3 ilmeği düz örüyoruz. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Modeli ikinci kez kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ön yüzündeyiz. Yani birinci sıra ön yüzü. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, bir ters. Ters, düz, ters. İlmeklerimizi ördük. Sıradaki ilmeğimiz Selanik. Bunu ilmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan alıyorum. Düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Bir ilmek Selanik. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek, bir ilmek Selanik. Alttaki boşluktan örüyoruz yani. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimizi bir alttaki boşluktan ördüm. Düz olarak. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Modeli ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz hep. Farklı işlemimiz yok. Arka yüzüne geçince modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örelim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Selanik ilmeğe gelince bakın ön yüzünde belli zaten. Bunu ters örüyoruz. Selanik ilmeğimizi ters olarak örelim. Sıradaki ilmeğimizi 3 tane düz. 3 düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimizi 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle ilerleyecek. İsterseniz ben hemen şöyle hızlıca bir kez daha yapayım. Modelin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Sıradaki ilmeğimiz Selanik. Bir alt boşluktan ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters. Sıradaki ilmeğimizi bir alt boşluktan örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Arka yüzünde
Şimdi modelimizin kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 düz ilmek örelim. Bir ters, Selanik olan ilmeğimizi ters örüyoruz. Diğer 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet, bakın modelimiz oluştu arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bir de ilerlemiş halini göstereyim size. İpin farklı renkleri de çıktı şöyle. Daha da güzel kendini gösterdi. Evet, modelimiz ilerledikçe şöyle tam kendini gösterecek bir model. Şöyle birer ilmek Selanik, ortadaki 3 ilmeğimiz de pirinç örgü oluyor arkadaşlar. Evet, modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Modelin şöyle. Bu model batik ipe de gayet güzel oldu şöyle. Yani dediğim gibi atkı bere yapımında kalın şöyle dekoratif yastık olarak yapabilirsiniz. Şal olarak yapabilirsiniz. Erkek örgülerinde özellikle harika durur. Yani bayan yeleklerine de gayet uygun. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Yapımı da oldukça kolay. Evet. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.